Kendine 1100 odalı saray yaptıran bir lider. Altın musluklar, kristal avizeler, ipek perdeler, halılar, gösterişli mermer salonlar. İtibardan tasarruf olmaz deyip lüks hayatını halkın gözüne sokarken halk perperişan. Hayatta kalmak için mücadele ediyor. Ekmek kuyruğunda saatlerce bekliyor. Çocuklar aç, hastaneler ilaçsız ama o her gün ekranlarda. Saatlerce konuşuyor. Yalan üstüne yalan, başarılar, kalkınma, milli gurur. Devleti ailesine dağıtmış. Akrabalar bakan yapılıyor. Devlet aile şirketi gibi yönetiliyor. İhaleler yandaşlara akıtılıyor. Kendine biat edenler asla yargılanmıyor. Ama karşısında duranlar hop hapse atılıyor. Devlet kaynakları ceplerine akan akrabalar ve yandaşlar zenginleştikçe zenginleşiyor. Ve o servet sessizce yurt dışına kaçırılıyor. İsviçre bankalarındaki hesaplar şişerken, parti elitleri villalarda yaşarken halk ekmek kuyruklarında sıra bekliyor. Parlamento göstermelik, yargı bir formalite, basın rejimin mikrofonu olmuş. Tek adam ne derse o oluyor. Ve halk göz göre göre soyulurken kendi celladını alkışlıyor. Peki kimdi bu isim? Nicolae Ceausescu. Kendini halkın kurtarıcısı sandı ama tarihe yalnızca bir tiran olarak kazındı. Nasıl mı? Hadi başlayalım. Yıl 1918. Birinci Dünya Savaşı sona ermişti. Romanya, savaşı kazananların arasında yer alarak topraklarını genişletti. Ama genişleyen sınırlar, derinleşen sorunları da beraberinde getirdi. Tarım çökmüştü, kentleşme durmuştu. Gelir dağılımı aristokratların lehine dönmüştü. Bir yanda şatolarda yaşayan zengin toprak sahipleri, öte yandan ayakkabısız gezen köylüler. Ve o yıl Olt bölgesindeki Skornicești köyünde bir çocuk dünyaya geldi. Nicolae Ceausescu. 10 çocuklu bir ailenin 3. evladıydı. Evin durumu içler acısıydı. Elektrik yok, su yok. Yalnızca 3 odalı basit bir köy evi. Baba Andrew Ceausescu 3 hektar toprağı ve birkaç koyunuyla geçinmeye çalışıyordu. Terzilikten de çok az kazanıyordu. Yani fakir bir köylü ailesi ifadesi burada bir klişe değil, gerçekti. Henüz 11 yaşındayken ablası Nicolina Rusescu'nun yanına Bükreş'e taşındı. Başkentte hayat en az köy kadar sertti. Fabrikalarda çalıştı, ayakkabıcılık öğrendi. Sonra da bir kunduracının yanında çırak olarak işe başladı. Ama hayat ona hep arka kapılardan ilerlemeyi öğretti. Geçim sıkıntısı yüzünden küçük çaplı hırsızlıklara bile karıştı. O sırada karşısına çıkan biri tüm hayatını değiştirdi. Bu isim Alexander Sandulescu'ydu. O dönemde yasa dışı olan Romanya Komünist Partisi'nin aktif bir üyesiydi. Ceausescu'yu sadece işçiliğe değil politikaya da çekti. Siyasi eylemlere katıldı ve çok geçmeden 1933'te hapse atıldı. Bu onun ilk tutuklanmasıydı ama son olmayacaktı. 1934'te bir demiryolu grevi sırasında tekrar tutuklandı. Artık aktif bir propagandacı, komünist ve antifaşist olarak tanınıyordu. Mahkemede 2 yıl hapis cezası aldı ve bu süre zarfında tanıştığı insanlar onun kaderini belirleyecekti. Georgiu Deş, Romanya Komünist Hareketi'nin efsanevi lideri. Cezaevinde kendi etrafında bir çekirdek kadro kurmuştu. Ceausescu onun küçük kardeşi gibi yanındaydı. Onu dinliyor, ona hayranlık duyuyordu. Ve yıllar sonra bu cezaevi ilişkisi Ceausescu'ya devletin kapılarını açacaktı. 2 Ağustos 1944. Romanya'nın Nazi Almanyası ile olan ittifakı çöktü. General Ion Antonescu devrildi ve tutuklandı. Sovyetler Birliği ile yeni bir iş süreci başlarken Komünist Parti üzerindeki baskılar kalktı. Parti yeniden meşrulaştı. Ceausescu için bu durum sadece cezaevinden kurtulmak değildi. Aynı zamanda hızlı bir yükselişin başlangıcıydı. Kısa sürede Komünist Gençlik Birliği'nin sekreterliğine getirildi. 1945 yılında ise bir mucize daha yaşandı. Hayatında hiç askerlik yapmamış olan Ceausescu, Silahlı Kuvvetler Yüksek Siyasi Müdürlüğü Başkanlığı'na atandı. Üstelik Tuğgeneral rütbesiyle. Bürokratik hiyerarşide hiç bulunmadan, cephe görmeden, savaşmadan. Sadece siyasi sadakatle generalliğe terfi eden bir isim. Aynı yıl Merkez Komitesi'ne de girdi. 1940'ların sonuna gelindiğinde Ceausescu artık Komünist Parti'nin kalbinde yer almaya başlamıştı. 1947'de Romanya Komünist Partisi ile Sosyal Demokrat Parti birleşti. Ortaya Romanya İşçi Partisi çıktı. 1950'de bir kez daha rütbe aldı. Savunma Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. 4 yıl boyunca bu görevde kaldı. Hala cephe yok, savaş yok ama artık ülkenin silahlı kuvvetlerini yöneten ikinci adamdı. Yıl 1954. Artık Nicolae Ceausescu, Romanya Komünist Partisi Merkez Komitesi sekreteriydi. 1950'lerin ortasına gelindiğinde Ceausescu yalnızca görev ünvanlarında değil, gerçek güç dengelerinde de ikinci sıraya yükselmişti. Bir numara hala Georgiu Dej'di ama aralarındaki ilişki sadece ast-üst ilişkisi değildi. Dej, Ceausescu'ya özel bir güven duyuyordu. Hapishane yıllarından beri süren bu güven, Ceausescu'nun
en büyük sermayesiydi ve Çavuşescu bu güveni çok iyi kullandı. Parti içindeki kadroları denetlemek, yapıları yeniden şekillendirmek artık onun göreviydi. Ardından sıradaki alan gizli servisler. Politbüro içinde Çavuşescu gizli servislerin başına geçmekle kalmadı, aynı zamanda onları yeniden yapılandırdı. Sistem içeriden Çavuşescu'ya bağlanmıştı. Artık sadece rejim değil, rejimin içindeki aktörleri de kontrol eden adam oldu. 1954'te kritik bir iç tasfiyeye daha imza attı. Eski Adalet Bakanı Patricianu vatana ihanetle suçlandı. Bu suçlamaları Dej'in talimatlarıyla destekleyen kişi Çavuşescu'ydu. O günlerde bastırılan her isyan ve yok edilen bir muhalif onun onayıyla gerçekleşti. 1956'da Çavuşescu, Kor General rütbesiyle tekrar ordu görevine döndü. Artık Silahlı Kuvvetler Yüksek Siyasi Müdürlüğü'nün başkanıydı. Yıl 1957. Çavuşescu, Romanya Komünist Partisi'nin üst kadrosunda artık vazgeçilmez bir isimdi. Aynı yıl bir Rumen delegasyonuyla Moskova'ya giderken uçak kazasından kıl payı kurtuldu. Aynı uçakta bulunan Merkez Komite Sekreteri Grigor Preotesa hayatını kaybetti. Nisan 1964'e gelindiğinde Sovyetler Birliği ile Romanya Komünist Partisi arasındaki ilişkiler sarsılmıştı. Dej liderliğindeki Merkez Komitesi, Sovyet-Çin bölünmesi üzerine Romanya'nın konumunu belirleyen kapsamlı bir açıklama yayınladı. Bu açıklama Çavuşescu'nun da içinde bulunduğu çekirdek bir ekip tarafından hazırlanmıştı. Açıkça Sovyet çizgisine mesafe koyan bu tutum, Romanya'nın bağımsız sosyalizm yönünde adım atacağının işaretiydi. Çavuşescu bu dönemde Moskova'ya birçok ziyaret gerçekleştirdi. Sovyetlerin yapısını, yöntemlerini ve liderlerini yakından gözlemledi. Ancak bu gözlemler bir sadakat yaratmadı. Aksine bir mesafe doğurdu ve 1965'te o büyük kırılma geldi. Dej, uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Parti içindeki güç dengeleri bir anda alt üst oldu. Dej ardında belirgin bir halef bırakmamış olması, liderlik koltuğunun boş kalması anlamına geliyordu. Bu Çavuşescu için tarihi bir fırsattı. Yeni lider arayışı kısa süreli ama yoğun bir mücadeleye sahne oldu. Başbakan Maurer, Başbakan Yardımcısı Apostol ve eski Başbakan Stoica öne çıkan isimlerdi. İlk tercih Apostol olmuştu. Fakat parti içinde oluşacak bir bölünmeyi engellemek isteyen Maurer, dengeleri gözeten bir öneride bulundu. Ortak bir aday ve bu isim Nikolay Çavuşescu'ydu. Parti içindeki fraksiyonlar bir noktada buluştu. 22 Mart 1965'te henüz 47 yaşındaki Çavuşescu, Romanya Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin oy birliğiyle birinci sekreteri seçildi. Siyasi rakipleri etkisizleştirilmişti. Ama Çavuşescu işi burada bırakmadı. Aynı kongrede parti içindeki kilit görevlere kendi adaylarını yerleştirdi. Politbüro yeniden şekillendirildi. Bu kadrolar sonraki yıllarda rejimin temel direkleri olacaktı. Artık devletin bütün kontrol mekanizmaları tek bir merkeze bağlanmıştı. Nikolay Çavuşescu. Bu kongre sadece yeni bir liderin doğuşunu değil, aynı zamanda eski rejimden kopuşun, yeni bir Rumen sosyalizminin ilanını simgeliyordu. Ağustos 1965'te Çavuşescu'nun önerisiyle ülkenin resmi adı değiştirildi. Romanya Halk Cumhuriyeti ismi tarihe gömüldü. Yeni isim Romanya Sosyalist Cumhuriyeti oldu. Aralık 1967. Çavuşescu artık sadece Komünist Parti'nin lideri değil, devletin en üst makamına da yerleşmişti. Devlet Konseyi Başkanlığı'na getirildi. Bu makamla birlikte hem en yüksek parti yetkisi hem de en yüksek yürütme yetkisi onun elindeydi. Bu durum Romanya'da bütün devlet gücünün tek bir elde toplanması anlamına geliyordu. Artık meclis de, hükümet de, parti de onun onayı olmadan adım atamazdı. Ve bu konsolidasyon Çavuşescu'nun hem iç hem de dış politikada elini güçlendirdi. Ülkede bir yandan gelişmiş sosyalist devlet söylemiyle kalkınma vurgusu yapılırken diğer yandan da Romanya'nın Sovyetler Birliği'ne bağımlılığı sınırlanıyordu. İçeride halk onun bağımsız dış politika açıklamalarından etkilenmişti. Ulusal servetin halkın malı olduğuna dair yaptığı vurgu halkın kulağında milli bir duruş gibi yankılandı. 1969 yılında düzenlenen Komünist Parti 10. Kongresinde parti tüzüğünde bir değişiklik yapıldı. Artık genel sekreter Merkez Komite tarafından değil doğrudan parti kongresi tarafından seçilecekti. Bu kritik detay Çavuşescu'nun kontrolünü daha da arttırdı. Çünkü parti kongresindeki çoğunluk tamamen onun oluşturduğu delegasyonlardan ibaretti. Politbüro'nun 2/3'ü doğrudan onun atadığı isimlerden oluşuyordu. Aynı yıl Moskova'da düzenlenen Komünist ve İşçi Partileri Konferansı'nda Romanya delegasyonuna Çavuşescu başkanlık etti. Dışarıdan bakıldığında Sovyetlerin yanında gözükse de içeride işler çok farklıydı. Sokaklar Sovyet liderlerinin övgü dolu afişleriyle donatılmıştı. Ama perde arkasında Çavuşescu Sovyet çizgisine meydan okuyor, onları ima yoluyla net bir biçimde eleştiriyordu. Bu ikili oynayan pozisyon bir yönüyle politik bir denge oyunu, diğer yönüyle ise
yeni bir kişilik kültünün habercisiydi. Çünkü Çavuşescu sadece Sovyetlerden bağımsız olmakla yetinmiyordu. Aynı zamanda kendi mutlak otoritesini inşa ediyordu. 1960'ların sonları, 1970'lerin başları. Artık Romanya'da Çavuşescu'nun mutlak iktidarı görünür hale gelmişti. Sadece halkın değil, parti içindeki tüm rakiplerinin de kaderi onun iki dudağının arasındaydı. Çavuşescu'nun uzun süredir siyasi rakibi olan Stoica, 1976'da silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Resmi açıklamaya göre intihar etmişti. Ama o yılların Romanya'sında böyle bir intiharın ne kadar gerçekçi olduğu tartışmalıydı. Bu süreçte Çavuşescu, Varşova Paktı ve Comecon gibi Sovyet merkezli ittifaklara katılımını sembolik düzeyde tutmaya devam etti. Romanya kağıt üzerinde Sovyet blokunun bir parçasıydı. Ama gerçeklik çok daha farklıydı. Çekoslovakya'daki reform hareketi Prag Bağrı Sovyet tanklarıyla ezilirken Çavuşescu tüm dünyaya meydan okuyarak kendi ordusunu bu işgale göndermeyi reddetti. Bu hamle ona Batı dünyasında beklenmedik bir prestij kazandırdı. Romanya'da ise bu açıklama televizyonlardan, meydanlardan, gazetelerden yayınlandı. İnsanlar Çavuşescu'yu ayakta alkışladı. Çünkü o Varşova Paktı içinde Sovyetlere hayır diyebilen tek liderdi. Ancak içeriye döndüğümüzde durum bambaşkaydı. Romanya halkı giderek daha büyük bir baskıyla yaşıyordu. Parti içinde yükselen en ufak bir muhalefet ya görevden alınıyor, ya sürgüne gönderiliyor ya da istifaya zorlanıyordu. Yumuşak geçiş diye bir şey yoktu. Uyum göstermeyen tasfiye ediliyordu. Çavuşescu devletin bütün organlarını kendi iktidarını perçinleyecek şekilde yapılandırdı. 1969'da Danıştay Başkanlığı, Parti Genel Sekreterliği ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi Başkanlığını da üzerine aldı. Artık o yalnızca başkomutan değil, aynı zamanda devletin her alanındaki nihai karar vericisiydi. 28 Mart 1974'te Romanya Anayasası yeniden değiştirildi. Kolektif yürütme organı olan Danıştay'ın yetkileri tek bir kişiye devredildi. Yani Cumhurbaşkanı. Ve aynı gün Çavuşescu Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Artık yalnızca fiilen değil, hukuken de mutlak liderdi. Seçimle gelen değil, sistemin kendi eliyle kendini seçtiği bir diktatör. Ve bu daha başlangıçtı. 1970'lerin başı. Çavuşescu'nun iç politikada çizdiği yön değişiyordu. Başlangıçta kısmen liberal görünen tavrı hızla totaliter bir sisteme dönüştü. Ve bu dönüşümün ilhamı Uzak Doğu'dan geldi. 1971 yılında Çin, Vietnam, Moğolistan ve özellikle Kuzey Kore'yi kapsayan bir Asya turuna çıktı. Ve bu gezi Romanya'da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kim Il-sung'un Kuzey Kore'sinde gördüğü mutlak lider kültü Çavuşescu'nun zihninde bir şablon haline geldi. Bu gezinin hemen ardından 6 Temmuz 1971'de Romanya Komünist Partisi Politbüro toplantısında bir dizi politika önerisi sundu. Bu öneriler tarihe Temmuz tezleri olarak geçecekti. Tezler 17 maddeden oluşuyordu ve özünde parti kontrolünün toplumun tüm damarlarına nüfuz etmesini hedefliyordu. Okullarda, üniversitelerde ve çocuk gençlik örgütlerinde siyasi ve ideolojik eğitim arttırılmalıydı. Propaganda faaliyetleri genişletilmeli, bale ve hatta sanat eserleri devrimci bir çerçeveye çekilmeliydi. Gençler yurtseverliğin bir göstergesi olarak dev altyapı projelerinde çalışmaya yönlendirilmeliydi. Sanat artık devrime hizmet etmeli, bireysel yaratıcılığın yerini parti çizgisi almalıydı. Ve en önemlisi Çavuşescu'nun kendisi artık sadece bir devlet başkanı değil, bir ideolojik önder, bilge lider olarak anılmalıydı. Kuzey Kore'de gördüğü kişilik kültünün birebir taklidi başlatıldı. Medya, resmi literatür ve kamu alanları Çavuşescu'nun portreleriyle doldu. Her konuşması kitaplaştırıldı. Her ziyaret mitingleştirildi. Her hareketi tarihi bir olay gibi sunuldu. Ama o sadece medyada değil, bilimin içinde de olmak istiyordu. Romanya Bilimler Akademisi doğrudan Çavuşescu'nun yönlendirmesiyle Rumenlerin eski Romalıların doğrudan torunları olduğunu kanıtlayan araştırmalar yayınladı. Bu iddiaya göre Rumen dili Latince'ye en yakın dildi ve Rumen halkı kültürel olarak Avrupa'nın en soylu mirasçısıydı. Yani mitoloji, tarih ve bilim artık sadece devlet propagandasının değil, Çavuşescu'nun kişisel mitinin taşıyıcı kolonları haline gelmişti. Ancak onun en takıntılı olduğu konu başka bir alandaydı. Nüfus artışı. Çocukluğunu yoksulluk içinde kalabalık bir ailede geçirmişti. 10 çocuklu bir hanede büyümüştü. Kendi geçmişinden yola çıkarak bütün ülkeyi de böyle görüyordu. Fakir ama çok çocuklu. Ve şimdi milyonların babası olmak istiyordu. Gerçek anlamda. Çavuşescu nüfusu 19 milyondan 25 milyona çıkarmayı hedefleyen bir nüfus mühendisliği programı başlattı. 1977 tarihli 770 sayılı kararname ile kürtaj ve tüm doğum kontrol yöntemleri yasaklandı. 5'ten az çocuğu olan kadınlara doğum kontrol hapı verilmedi. Ebeveyn olmak istemeyen çiftler cezalandırılıyor. Çocuksuz ailelere ek vergiler getiriliyordu. Hamile kadınlar için izleme sistemi kuruldu. Boşanma süreçleri karmaşıklaştırıldı. Toplumun nüfusla güçleneceği propagandasıyla tüm kadınlar
milyonlar sistematik olarak denetim altına alındı. Ama bu zorlamalar bir nesli felakete sürükleyecekti. Çavuşescu'nun 1977'de çıkardığı 770 sayılı kararname yalnızca bir sağlık politikası değildi. Bu milyonlarca insanın bedenine, hayatına ve geleceğine devlet eliyle yapılan bir müdahaleydi. Kürtaj yasaktı, doğum kontrol yöntemleri yasaktı, çocuksuz aileler cezalandırılıyordu. Ama gerçek yaşam bu tür politikaları kaldıramıyordu. Ekonomi çöküyordu, gıda karneyle dağıtılıyordu. Ekmek, un, yağ, elektrik yoktu. Hastaneler ilaçsızdı. Isıtma sistemleri çökmüştü. İnsanlar hayatta kalmakta bile zorlanıyordu. Ve şimdi bu koşullarda istenmeyen yüz binlerce bebek doğuyordu. Kadınlar çaresizlik içinde yasa dışı merdiven altı kürtajcılara yöneldi. Ameliyatsız koşullarda, hijyensiz ortamlarda, sistem dışı müdahalelerle birçok kadın hayatını kaybetti, birçok kadın sakat kaldı. Ama asıl trajedi yeni doğan çocuklar içindi. Devlet artan doğumlara karşılık yetimhanelerin sayısını çoğaltmaya başladı. Terk edilen bebekler sayısı giderek artan bu kurumlara kapatıldı. Ve orada o yetimhanelerde insanlık suçları işlendi. Yetimhaneler karanlık, ıssız ve ölümcül yerlerdi. Çocuklar yiyecek bulamıyor, ilaç alamıyor, yataklarında kendi pislikleri içinde uyuyorlardı. Çoğu zaman çarşafları değiştirilmiyor, temizlik sadece haftada bir gün yapılıyordu. O günlerde de çocuklar ya çıplak bırakılıyor ya da ıslak kıyafetlerini yeniden giymek zorunda kalıyorlardı. Bu koşullarda 1980'lerin sonunda ülke genelinde yüzlerce çocuğa HIV virüsü bulaştı. Stefan Nicolaou Viroloji Enstitüsü'ne göre Aralık 1990 itibariyle ülkedeki 1168 AIDS vakasının %99'u 4 yaş altı çocuklardı. Bunların %62'si kamu kurumlarında yaşayan terk edilmiş çocuklardı. Test edilmemiş kan nakilleri, sterilize edilmemiş iğneler, kapatılan çocuklar, suskun doktorlar. Bütün sistem görmezden gelmek üzerine kurulmuştu. Ve devlet bu sessizliği sürdürmek için her yola başvuruyordu. Resmi çizgi şöyleydi: Romanya'da mükemmel bir sağlık sistemi vardır. Ama gerçekler duvarların arkasında çürüyordu. Yetimhanelerde çalışan doktorların telefonları dinleniyor, konuştukları kişiler tespit ediliyor, kurumlara sekuritate ajanları yerleştiriliyordu. Romanya'da Çavuşescu rejimini anlamak için onun en sadık yardımcısını da anlamak gerekir. Sekuritate yalnızca bir gizli servis değildi. Bir gözetim rejiminin omurgası, halkın düşüncelerini denetleyen bir zihin polisi ve sistemin tehdit olarak gördüğü her bireyi susturan bir korku aygıtıydı. Yıl 30 Ağustos 1948. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetlerin desteğiyle Romanya'da Komünist Parti tam anlamıyla iktidarı ele geçirmişti. Yeni rejimin ihtiyaç duyduğu en önemli araç mutlak kontroldü. Sovyet modelinden esinlenerek Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü adıyla kuruldu. Kısaca Sekuritate. Kurucu kadrosu doğrudan Sovyet danışmanların denetimindeydi. Eğitim, yöntem ve ideolojik çerçeve Moskova'dan ithal edilmişti. Temel amacı neydi? Her türlü rejim muhalefetini bastırmak, halkın düşünce ve davranışlarını denetlemek, muhbir ağıyla toplumun tüm hücrelerine sızmak, potansiyel tehdit olarak görülen herkesi yıldırmak ya da ortadan kaldırmak. İlk yıllarda özellikle eski kraliyet yanlıları, anti-komünist partizanlar, köylü liderleri, dini cemaatler ve batı yanlısı aydınlar hedef alındı. Binlerce kişi tutuklandı, işkenceden geçirildi ya da çalışma kamplarına gönderildi. Dahili güvenlik, yabancı istihbarat, askeri karşı casusluk gibi birimler kuruldu ve Çavuşescu 1965'te iktidara geldiğinde bu kurumu hem daha da büyüttü hem de kişisel kontrolünü aldı. Tahminlere göre 1980'lerde 11 bin profesyonel personel, yaklaşık 700 bin muhbir aktif olarak görev yapıyordu. Yani her 20 Romanyalı'dan biri bir şekilde Seküritate'ye bilgi taşıyordu. Komşunuz, doktorunuz, öğretmeniniz, belki eşiniz bile. 1970'li yılların ortasından itibaren Romanya artık yalnızca bir otoriter liderin yönettiği bir ülke değil, bir aile hanedanı haline gelmişti. Çavuşescu'nun rejimi bir komünist partisi görünümü altında işleyen bir aile şirketi gibiydi. Her şey 1972'de başladı. Çavuşescu eşi Elena'yı Romanya Komünist Partisi'nin merkez komitesine taşıdı. Siyaset sahnesine önce sessiz, sonra despot bir figür olarak giriş yaptı. Ardından 1980 yılında resmen başbakan yardımcısı oldu. Bu Romanya tarihinde hiçbir siyasi deneyimi olmayan bir kişinin bir gecede yürütmenin tepe noktasına yükselmesi demekti. Üstelik Elena halk arasında bilim insanı olarak pazarlanıyor, çeşitli üniversitelerden onursal doktoralar alıyor, kimya alanında hiçbir akademik geçmişi olmamasına rağmen dahi bilim kadını olarak lanse ediliyordu. Ama o bir bilim insanı değildi. O Çavuşescu hanedanının eş yöneticisiydi. Elena ilkokul mezunuydu. Laboratuvarda çalışan bir temizlikçiydi. Devlet eliyle yaratılmış bu kurmaca kariyer sayesinde Bilim Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.
25'ten fazla fahri doktora verildi. 40'tan fazla uluslararası kurumun onursal üyesi ilan edildi. Bilimsel makaleleri zorla çalıştırılan akademisyenler tarafından yazıldı. Kimya projelerine Elena'nın izni olmadan başlanamıyordu. Bilim bir otoriter efsanenin vitrin haline getirilmişti. Çavuşescu rejimi yalnızca tek adam rejimi değil, aile kontrolüne dayalı bir kleptokrasi sistemiydi. Çavuşescu'nun abisi Marin, Viyana'daki Romanya dış ticaret temsilciliğinin başındaydı. Devletin yurt dışı gelir akışının kontrolü ondaydı. Avusturya bakanları üzerinden milyonlarca dolarlık yolsuzluk ağı kurduğu belgelenmiştir. Kardeşi İlya ise savunma bakan yardımcısıydı. Askeri bütçelerin, silah anlaşmalarının ve propaganda faaliyetlerinin başında yer aldı. Dakian kökenli üstün Rumen halkı teorisini uydurarak rejimin tarihsel efsanelerini inşa etti. Kuzeni Andruta, Securitate'de albay rütbesine kadar yükseldi. İç istihbaratta ailenin sadık gözü olarak biliniyordu. Oğlu Valentin, fizik alanında akademik kariyeri vardı ama hiçbir liyakat olmaksızın önemli kurumlara atanarak akademik görünürlük perdesiyle yüceltildi. Kızı Zoya matematikçiydi. Ancak akademideki ünvanları ve ödülleri devletin zorlamasıyla verilmişti. Çalıştığı kurum Çavuşescu adına yayınlar yapan bir propaganda merkezine dönüşmüştü. Çavuşescu ailesine bağlı kurumlar, şirketler, holdingler hepsi kamu kaynaklarıyla destekleniyor. İhaleler sadece güvenilir kişiler arasında dağıtılıyordu. Devlet fabrikalarının ham maddeleri doğrudan aileye ait şirketlerden satın alınıyordu. İhracat lisansları ve yurt dışı ofisler aile bireylerinin kontrolündeydi. Gıda, İlaç, akaryakıt gibi kritik sektörlerin gelirleri Securitate aracılığıyla aile hesaplarına aktarılıyordu. Pek çok devlet müteahhiti doğrudan Çavuşescu ailesine bağış yapmak zorundaydı. Bu yapı sadece bir hırsızlık değil, devletin genetik yapısının yozlaştırılmasıydı. Yıl 1978. Ion Mihai Pacepa. Görevi Çavuşescu'nun dış istihbarattan sorumlu en üst düzey yöneticisi. Pacepa, Batı Almanya'da çıktığı bir görev seyahatinde CIA'ya iltica etti. Bu kaçış Romanya rejimi için sadece bir skandal değil, bir güvenlik felaketiydi. Çünkü Pacepa sadece bir bürokrat değil, rejimin bütün sırlarının taşıyıcısıydı. O ne biliyordu? Çavuşescu ailesinin gizli banka hesaplarını, devlet adına yürütülen propaganda ve manipülasyon operasyonlarını, Batı ülkelerinde kurulan yolsuzluk ağlarını, Securitate'nin uluslararası casusluk planlarını, Çavuşescu'nun kişisel servetini nasıl yönettiğini ve bu bilgiler artık ABD'nin elindeydi. CIA, Pacepa'yı hızla Amerika'ya götürdü. Kimliğini değiştirdi, konumunu tamamen gizledi ve orada sessizce ama sistemli bir biçimde konuşmaya başladı. Çavuşescu için bu olay bir kırılmaydı. Çünkü bu kaçışla birlikte en büyük tehdit artık halk değil, yanındakilerdi. Çavuşescu'nun ilk tepkisi öfke doluydu. Pacepa hakkında idam kararı çıkardı. Onun izini sürmek için özel operasyonlar başlattı. Hatta Çakal Carlos gibi ünlü teröristlerle işbirliği yaparak Pacepa'yı ortadan kaldırmaya çalıştı. Ama tüm girişimler sonuçsuz kaldı. 1987'de Pacepa bir adım daha attı. Yazdığı kitapla Çavuşescu rejiminin bütün kirli çamaşırlarını dünyaya duyurdu. Kırmızı Ufuklar. Bu kitapta aile fertlerine sağlanan imtiyazlar, yurt dışına kaçırılan paralar, lüks harcamalar, rejim içindeki korku ve ihbar ağı, yalanlarla örülmüş propaganda düzeni. Hepsi belgeleriyle anlatılıyordu. Etkisi ne oldu? ABD Başkanı Ronald Reagan bu kitabın bazı bölümlerini Beyaz Saray'daki toplantılarda yüksek sesle okuttu. Romanya, dünya kamuoyu önünde ilk kez çıplak bir diktatörlük olarak teşhir edilmişti. Çavuşescu ise bu olaydan sonra daha da içe kapandı. Basına daha fazla sansür uygulandı. Securitate'nin denetimi sıkılaştırıldı. Yurt dışına çıkışlar zorlaştırıldı. Rejim, paranoya düzeyinde bir kontrol sistemine evrildi. Çünkü artık her kurmay potansiyel bir Pacepa'ydı. Mihai Pacepa'nın CIA'ya verdiği bilgilerde Çavuşescu ailesinin İsviçre, Avusturya, Liechtenstein ve Kıbrıs'ta gizli hesapları olduğu belgelenmişti. Yüz milyonlarca dolarlık servet altın olarak saklandı. Şirketler üzerinden aklandı. Diplomatik misyonlar aracılığıyla ülke dışına taşındı. Yani halkın karneyle aldığı ekmeğin bedeli başka ülkelerin kasalarında faizde büyüyordu. Çavuşescu ailesi lüks, gösteriş ve çürümüşlük içindeydi. Diğer yanda halk elektrik yok, su yok, ısınma yok, ilaç yok. Bu sırada Çavuşescu halka her şeyin ortak olduğunu anlatıyor ama ailesiyle birlikte tüm ülkeyi özel mülkü gibi yönetiyordu. Bu bir rejim değil, bir aile tiranlığıydı. 1970'li yılların başında Çavuşescu rejimi hızlı sanayileşme hedefiyle büyük ölçekli altyapı projelerine girişti. Petrokimya tesisleri, ağır sanayi fabrikaları, demir çelik üretim merkezleri ve enerji santralleri. Bu projelerin finansmanı için gereken kaynaksa içeride yoktu. Çözüm dış borçtu.
Yıl 1977. Ciu Vadisi. Romanya'nın güneybatısında Petroşani merkezli bir kömür havzası. Bu bölge ülkenin ağır sanayi politikasına enerji sağlayan en kritik merkezdi. Binlerce madenci yıllardır yerin metrelerce altında çalışıyor, çoğu zaman açlık sınırında yaşıyordu. Ama bir gün artık yeter dediler. Ağustos 1977'de yaklaşık 35 bin madenci Çavuşescu rejimine karşı grev başlattı. Bu Romanya'daki ilk büyük çaplı işçi direnişiydi ve üstelik işçilerin o güne dek en sadık destekçisi olduğu varsayılan Komünist Parti'ye karşıydı. Peki ne istemişlerdi? Erken emeklilik haklarının ellerinden alınmaması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin arttırılması, iş güvenliklerinin sağlanması. Ama aslında bu taleplerin ardında biriken çok daha büyük bir öfke vardı. Devletin halkı sömürmesine karşı bir haykırış. Grev sadece birkaç saat içinde Jiu Vadisi'nden tüm ülkeye yayıldı. Çavuşescu önce olayı küçümsedi ama büyüklüğünü fark edince şahsen Petrosani'ye gitmeye karar verdi. 5 Ağustos 1977. Çavuşescu grevci madencilerin karşısına çıktı. Ona göre bu hareket sabotajdı. Ancak meydandaki öfke büyüktü. Madenciler onun konuşmasını sık sık böldüler. Bir liderden çok bir sistemin yüzü olarak görülüyordu artık. Ve orada Çavuşescu ilk kez gerçek bir halk protestosunun hedefi olmuştu. Grev taleplerini kabul ettiğini söyledi. Ama geri döner dönmez Securitate'ye emir verdi. Liderleri tespit edin, dağıtın ve takip edin. Ve gerçekten de öyle oldu. Yüzlerce madenci sürgüne gönderildi. Liderler tutuklandı ya da zorla emekli edildi. Bölgede sıkı takip ağı kuruldu. Grev sonrası maaş artışları da sessizce geri alındı. Çavuşescu bu olayı hiçbir zaman unutmamıştı. Jiu Vadisi artık onun gözünde bir enerji havzası değil, bir tehdit bölgesiydi. Bu olay rejimin söylemiyle pratiği arasındaki uçurumu açığa çıkardı. İşçi devleti olduğunu iddia eden bir sistemin kendi işçilerini nasıl ezdiği tüm çıplaklığıyla görülmüştü. 1977 madenci grevi Romanya'daki ilk büyük sivil itaatsizlik hareketiydi ve Çavuşescu'nun kırılgan otoritesine atılan ilk gerçek tokattı. 1972 ile 1982 arasında Romanya başta IMF ve Dünya Bankası olmak üzere birçok batılı kurumdan 13 milyar doların üzerinde dış kredi aldı. Bunun karşılığında Batı'ya, özellikle Avrupa'ya sanayi malları ve tarımsal ürün ihracatı taahhüdünde bulundu. Ancak Çavuşescu bu borçların geri ödenmesini bir devlet meselesi değil, bir kişisel onur meselesi haline getirdi. 1981'den itibaren borçların tümü erken ödeme planına alındı. Hiçbir ekonomik model bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir borcu ödeyemezdi. Ama Çavuşescu bunu başarmakta kararlıydı. Peki sonuç ne oldu? Bir ülke sistematik bir şekilde yoksulluğa sürüklendi. İhracat artmalı, ithalat sıfırlanmalıydı. Yani ülke üretip dışarı satacak ama içeride halk hiçbir şey tüketmeyecekti. 1982'den itibaren Romanya'da enerji tüketimi sınırlandırıldı. Günlük elektrik kesintileri başladı. Evler haftada sadece birkaç saat ısıtılabiliyordu. Ampuller en fazla 40 wattla sınırlandırılmıştı. Trafik lambaları bile gece kapatılıyordu. Marketlerde raflar boştu. Ekmek, yağ, şeker, süt gibi temel ürünler karneyle dağıtılıyordu. Kıyma ayda yalnızca bir kez alınabiliyordu. Et yalnızca yılbaşlarında ya da liderin doğum günlerinde bulunabiliyordu. Halk açlığa mahkum edilmişti. Ama rejim her gün televizyonlarda gıda bolluğundan bahsediyordu. Propaganda görüntülerinde gülümseyen çiftçiler, dolu raflar, bereketli tarlalar yer alıyordu. Oysa gerçek, insanlar çöp kutularında yiyecek arıyordu. 1983'te Çavuşescu tasarruf seferberliği ilan etti. Bütün ülkeyi kapsayan bu planla birlikte üretimde kalem kağıt tüketimi sınırlandırıldı. Telefon görüşmeleri saniye bazında ücretlendirildi. Otomobil kullanımı haftada bir günle sınırlandırıldı. Otellerde sıcak su yalnızca bir saat verildi. Ve tüm bu yoklukların gerekçesi olarak hep aynı cümle tekrarlandı. Bağımsızlık, fedakarlık ister. Ama bu fedakarlığı sadece halk yapıyordu. Çavuşescu ve ailesi saraylarda yaşıyor, yurt dışından lüks ürünler getiriyor, yabancı içkiler ve ithal elektronik ürünler kullanıyorlardı. 1989 yılına gelindiğinde Çavuşescu Romanya'nın tüm dış borcunu sıfırlamıştı. Bu başarıyı çok büyük bir törenle duyurdu. Mecliste ayakta alkışlandı. Gazeteler dünyada borçsuz tek ülke Romanya diye manşetler attı. Borçsuz bir ülke olmuştu Romanya. Ama bu borçsuzluk uğruna bir halk geleceğini, sağlığını ve umudunu kaybetmişti. 1980'li yılların ortasında Çavuşescu artık yalnızca toplumun düşüncesini değil, bizzat yaşadığı alanları da yeniden biçimlendirme çabasındaydı. Bu projeye sistemleştirme programı adını verdi. Bu aslında bir program değil, bir ulusal çaplı yıkım planıydı. Amaç açıktı. Kırsal nüfusu kentlere taşımak, dağınık köyleri yok edip modern sosyalist kasabalar inşa etmekti. Ama asıl hedef kontrolü arttırmak, dağınık yaşamı ortadan kaldırmak, insanları aynı kutulara sıkıştırmaktı. 1980'lerin başından itibaren ülke genelinde yaklaşık
yaklaşık 8.000 köyün haritadan silinmesi planlandı. Bu köylerde yaşayan insanlar şehirlerin eteklerinde kurulan yüksek binalara taşındı. Ama bu binalar bir yaşam alanı değil, bir gözetim mekanıydı. Aynı planda şunlar da vardı. Camiler, kiliseler, sinagoglar yıkılacaktı. Tarihi yapılar kentsel dönüşüm gerekçesiyle ortadan kaldırılacaktı. Tarlalar kolektifleştirilecek, özel mülkiyet kalan son izleriyle beraber yok edilecekti. Ve bu yıkımın en sembolik eseri ülkenin kalbine, yani Bükreş'e inşa edilen bir yapıyla taçlandırıldı. Casa Popoluri, yani Halk Sarayı. Ama bu saray halk için değildi. 1100 odalı, 84 metre yüksekliğinde, 365 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük sivil yönetim binasıydı. Bugün bile Pentagon'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu devasa saray için 20 binden fazla ev yıkıldı. 7 kilise ortadan kaldırıldı. Tarihi Bükreş merkezi haritadan silindi. 40 binden fazla insan başka yerlere zorla yerleştirildi. İnşaat 1984 yılında başladı. Her gün 20 bin işçi 3 vardiya halinde çalıştırıldı. Kadın işçiler gece vardiyalarında zorla tutuldu. İçeride altın kaplamalı aynalar, İtalyan kristal avizeler, İran halıları, mermer merdivenler, ışıkla açılıp kapanan tavan süslemeleri, her şey vardı. Ama dışarıda halk ısıtma sistemleri çalışmayan evlerde donuyordu. Bu bina rejimin çelişkiler anıtıydı. İsmi Halkın Sarayı'ydı ama halk içeriye giremiyordu. Çavuşescu bu sarayı dünya liderlerini etkilemek için inşa etmişti. Ama ne Batı ne de Doğu, hiçbir lider bu megaloman gösteriyi önemsemedi. Aksine binaya deliliğin simgesi gözüyle bakıldı. Ve ironiye bakın ki Çavuşescu bu binada bir gün bile yaşayamadı. Saray tamamlandığında artık devrim kapıdaydı. 15 Kasım 1987. Bu tarih Çavuşescu rejimi için ilk kırılma noktasıydı. Bir traktör fabrikasının işçileri maaşlarının ödenmemesi üzerine greve gitti. Ama bu sadece ekonomik bir grev değildi. İşçiler kısa sürede siyasi sloganlar atmaya başladı. Çavuşescu defol, yalanlara karnımız tok. Yüzlerce işçi kentin merkezine yürüdü. Kalabalıklar büyüdü. Binlerce kişi belediye binasını kuşattı. Çavuşescu'nun portreleri yakıldı. İnsanlar parti binalarına saldırdı. İlk defa sokakta rejim sembolleri açıkça hedef alınıyordu. Seküritate güçleri çok sert karşılık verdi. İşçiler tutuklandı, bazıları şehir dışına sürüldü. Ama bu öfke bastırılamadı. Korku duvarı ilk kez çatlamıştı. İkinci büyük kırılma Temeşvar'da yaşandı. Bir kilise önünde başladı. Macar azınlığa mensup protestan bir papaz olan Laszlo Tökes vaazlarında rejimi eleştiriyor, güvenlik güçlerinin baskılarını anlatıyordu. Devlet onu başka bir bölgeye sürgüne göndermek istedi. Ama bu kez halk susmadı. 16 Aralık 1989'da Temeşvar halkı kilise önünde toplandı. Ellerinde mumlar, dillerinde şarkılar. Bu dayanışma kısa sürede büyük bir direnişe dönüştü. Libertate, yani özgürlük. Bu kelime duvarlara yazıldı, sokaklarda haykırıldı. Gösteriler büyüdü, halk belediye binasına yürüdü. Rejim sembolleri yeniden hedefteydi. Bütün bunlar yaşanırken Çavuşescu yurt dışı gezisindeydi ve eşi Elena orada yaşanan bütün olayların bastırılması için Seküritate'ye emir vermişti. Ve Seküritate kadın, çocuk, yaşlı demeden oradaki halka ateş açtı. Tanklar sokaklara indi, yüzlerce insan, gençler, çocuklar, kadınlar kurşunlara hedef oldu. Seküritate sadece kalabalığa değil, hastanelere, morglara, kiliselere de müdahale etti. Orada ölenlerin cesetleri toplandı, gece gizlice yakıldı, izleri silinmeye çalışıldı. Ama olan olmuştu. Romanya artık uyanmıştı. Tüm ülkeye yayılan bu direniş birkaç gün içerisinde ulusal bir başkaldırıya dönüştü. Çavuşescu'nun 25 yıldır ördüğü korku duvarı halkın çığlığıyla parçalanıyordu. Ve bu çöküşün final sahnesi Bükreş'te Merkez Komite binasının balkonunda yazılacaktı. 21 Aralık 1989 Bükreş. Çavuşescu yurt dışı gezisinden apar topar döndü ve rejiminin 25. yılında Merkez Komite binasının balkonundan halka sesleneceği bir miting düzenledi. Amacı olayları sakinleştirmekti. Günlerden Perşembe. Saat sabah 11 suları. Meydan yüz binlerce insanla dolu. Ama bu kalabalık spontan bir halk toplanması değildi. Devlet eliyle toplanmıştı. İşçiler, memurlar, öğrenciler otobüslerle taşınmış, meydanda bayraklar ve pankartlar eşliğinde sıraya diziltilmişlerdi. Her şey tıpkı eski günlerdeki gibi görünüyordu. Çavuşescu her zamanki gibi balkona çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi el salladı. Tebessüm etti ve konuşmasına başladı. İlk cümleleri klasikti. Sevgili yurttaşlarım, sevgili yoldaşlar. Kalabalıktan birkaç alkış yükseldi. Ancak bir şey oldu. Din București, considerând aceasta Birden arka taraflardan bir uğultu yükseldi. Sıradan bir protesto sesi gibi duyuldu önce. Sonra bir ıslık geldi, ardından bir yuhlama, sonra bir diğeri, bir başkası ve bir başkası daha.
Meydan susturulamaz bir ses dalgasına dönüştü. Çavuşescu şok oldu. Elini havaya kaldırarak insanları susturmaya çalıştı. Ama sesi duyulmuyordu. Elena da yanındaydı ve çok gerilmişti. Mikrofonun başına geçip bağırdı. O an canlı yayındaydılar. İsyan artık televizyon ekranlarındaydı. Halk kameralar önünde korkusunu kaybetmişti. Bütün ülke televizyondan bu görüntüleri izliyordu. Romanya halkı ilk kez bir Çavuşescu konuşmasını alkışlamamıştı. Tam tersine yuvalamıştı. Parti yöneticileri ve korumalar panikledi. Çavuşescu konuşmayı kesmek zorunda kaldı. Kalabalık kontrol edilemez bir hale geldi. Özgürlük, yeter artık, Çavuşescu defol sloganları atıldı. Bütün ülke televizyondan bu görüntüyü izliyordu. 8 saniyelik bir sessizlik oldu. Tarihin akışı işte o 8 saniyede değişti. Populare din București, considerând aceasta ca o Ce? Nu mă, ha! A dat unul ceva, Alo! Ia-ți-l! Alo! 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 Tovarăș! Dați tovarăș! Tovarăș! Dați pe loc! Adunați pe toți tovarășii! Ce ați făcut? Stați liniștiți! Liniște, n-auziți? Liniște! Alo! Rumen televizyonlarındaki canlı yayın bir anda kesildi. Bir saat içinde gösteriler kentin dört bir yanına yayıldı. Binalar ateşe verildi, polis halkla çatıştı, yaralılar, ölüler ama insanlar meydanı terk etmedi. O gün rejimin son gününün başladığı gündü. Çavuşescular o gün Merkez Komite binasında kaldılar ve ertesi sabah Bükreş sokakları bir gün önceki olaylardan sonra çok daha kalabalıktı. Çavuşescu rejimi artık sadece meydanlarda değil bizzat kendi içinden de çatırdıyordu. Silahlı kuvvetler çözülmeye başlamış, bazı birlikler halkla çatışmayı reddetmişti. Sabah saatlerinde Savunma Bakanı Vasile Mileya'nın şüpheli ölümü duyuruldu. Resmi açıklama intihardı. Aslında Vasile Mileya bir gün önceki olaylarda halka ateş açması için emir verilmiş ancak Mileya bu emre uymamıştı. Bu yüzden ya öldürüldü ya da intihara zorlanmıştı. Bu ölüm domino etkisi yarattı. Askeri birlikler parti yönetimine olan bağlılıklarını geri çekmeye başladı. Çavuşescu artık kendi güvenlik aygıtına bile güvenemez hale gelmişti. Ve saat 11 sularında Merkez Komite binasında sıkışan Çavuşescu çifti halkın binaya girmeye çalışması üzerine kaçış kararı aldı. Balkondan arka terasa geçtiler. Bir helikopter binanın çatısına indirildi. Bu anlar kameralarla kayda alındı. Çavuşescu eşi Elena ile birlikte helikoptere binerken çevresindekilere bağırıyordu. İhanet, herkes bizi sattı. Helikopter havalandı. Ama o uçuş özgürlüğe değil sona doğruydu. Pilot yoğun hava trafiği ve hava savunma sistemlerinin devre dışı olması sebebiyle doğrudan uzaklaşamadı. Bir süre Bükreş semalarında daireler çizdi. Çavuşescu hala duruma hakim olduğunu sanıyordu. Tüm ülke hala benim kontrolüm altında diye tekrarlıyordu. Ama artık hiçbir kontrolü kalmamıştı. Yeni savunma bakanı bütün hava sahalarını kapatmıştı. Helikopter zorunlu iniş yapmak zorundaydı. Târgoviște yakınlarında benzin bahanesiyle indirildi. Pilotlar Çavuşescu'ları ordu birliklerine teslim etti. Çavuşescu çifti askerler tarafından gözaltına alındı. Onlar artık ne bir liderdi ne de bir devlet başkanı. Sadece kaçak bir çiftti. Çavuşescu rejimi 25 yılda kurduğu iktidarı 25 dakikada kaybetmişti ve artık yargı zamanıydı. Noel sabahı 25 Aralık 1989. Yer Târgoviște bir askeri kışla. Çavuşescu ve eşi Elena burada tutuluyorlardı. Tutuklandıkları andan itibaren tam bir tecrit içindeydiler. Bugün yargılanacaklardı. Duruşma başladığında saat 13:20 idi. Çavuşescu hala Cumhurbaşkanı olduğunu iddia ediyordu. Mahkemeyi tanımadı, ona verilen avukatları reddetti. Hakimin yüzüne bakarak bağırdı. Ben
Ben Romanya'nın Cumhurbaşkanıyım. Bu mahkeme yasa dışıdır. Eşi Elena da aynı şekilde direndi. Hakaret de etti. Gözlerinde hala bir kibir vardı. Ama bu bağırış çağırış artık hiçbir şey değiştirmeyecekti. Çünkü karar çoktan verilmişti. Çavuşescu çiftine yöneltilen suçlar soykırım, 60 bin kişinin ölümünden sorumlu olmak, ekonomiyi çökertmek, devlet mallarını zimmete geçirmek, ulusun çıkarlarına ihanet etmek. Savunma hakkı neredeyse hiç tanınmadı. Çavuşescu iddiaları reddetti. Belgelerin sahte olduğunu söyledi ama sözleri dikkate alınmadı. Yargılama toplamda 53 dakika sürdü. 13.20'de başladı, 14.13'te sona erdi. Askerler tarafından her ikisinin de elleri arkadan bağlandı. Çavuşescu giderken yaşasın sosyalist cumhuriyet, yaşasın bağımsız Romanya diye bağırdı. Elena ise bizi ayrı öldürmeyin diye bağırıyordu. Askeri mahkemenin hemen arkasındaki avluya götürüldüler. Bir duvarın önüne diktiler. İnfaz mangası hazırdı, 5 asker emir bekliyordu. Jumătate din regiment sunt morți în București din cauza noastră. Ai noștri. Colegii noștri, frații noștri, colegii noștri sunt lideri. Au copii care mor. Și că vorbim de Nu ne minte nimeni. Ce vă minte, mă? nu vă minte nimeni. Noi suntem aici așa, alții, păi cine? Mai avem puterea? Mai avem puterea? Saat 14.50 komutan emri verdi. Ateş. Bir saniyede 9 kurşun bedenlerine saplandı. Çavuşescu ve Elena birkaç adım geriye sendeledi ve sonra yere yığıldılar. Rumen halkı 25 yıl boyunca kurşun gibi ağırlaşan bir rejimi 9 kurşunla toprağa gömdü. İnfazdan dakikalar sonra görüntüler ulusal televizyonlara servis edildi ve akşam bütün dünya o sahneyi izledi. Çavuşescu artık yoktu ama ardında bıraktığı rejim yıkıntılarıyla hala oradaydı. Çavuşescu çiftinin infazının ardından Romanya'da bir dönem sona ermişti. Ama yeni dönem beklenildiği gibi bir özgürlük dönemi olmadı. Çavuşescu'nun ölümü diktatörlüğün bittiği anlamına gelmedi. Çünkü sistemin aktörleri değişmişti ama refleksleri hala hayattaydı. Ulusal Kurtuluş Cephesi eski Komünist Parti kadrolarından oluşuyordu. Securitate'nin eski mensupları yeni kurulan yapılarda yer buldu. Dosyalar, arşivler, tanıklar bir anda yok oldu. Yeni yönetimi kuran Ulusal Kurtuluş Cephesi, başta Ion Ilescu olmak üzere birçok isim Komünist Parti'nin eski üyeleriydi. İktidarlarını korumak için yine eski rejimin yöntemlerine başvurmaktan çekinmediler. Halk Sarayı hala Bükreş'in ortasında duruyor. 1100 odalı, 4000 ton kristal avizeli bu yapı Romanya tarihinin en büyük megalomanik sembolüdür ve bugün ülkenin parlamentosudur. Bugün Romanya'da Çavuşescu'nun adı hala tartışmalı. Kimileri onu yurtsever olarak anıyor, kimileri ise bir katil olarak hatırlıyor. Kimine göre sosyal eşitliği savundu, kimine göre ise açlığa ve korkuya mahkum etti. Ama tarih duygularla değil, verilerle yazılır. On binlerce yasa dışı kürtaj nedeniyle hayatını kaybeden kadınlar, binlerce AIDS'li yetim çocuk, 1980'ler boyunca açlığa mahkum edilmiş bir toplum, devletin kaynaklarını zimmetine geçirme, devleti iflasa sürükleme, halka eziyet etmek, sivilleri devlet eliyle öldürmek, farklı düşündüğü için izlenen, tutuklanan, susturulan binlerce muhalif, dünyanın dört bir yanında hala kendi halkına karşı korku cumhuriyetleri inşa eden iktidarlar var. Devleti halk için değil, halkı devlet için varsayan sistemler ve ideolojiyi bir baskı makinesine dönüştüren liderler. Ama günümüzdeki diktatörler şunu çok iyi bilmeli ki halk iradesinin karşısında hiçbir güç duramaz. Amacımız belgesellerimizde geçmişin arşivini bugüne taşımak. Bazen unutturulanı, bazen asla anlatılmayanı. Çünkü bir toplum geçmişi ve gerçekleri bilirse hafızasını koruyabilir. Eğer bu yolculuğa destek olmak isterseniz kanalımıza katılabilir, katkıda bulunabilir ve bu çabanın bir parçası olabilirsiniz.